Yeni bir transfer döneminden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni transfer etkinliğine bakacağız. Aynı zamanda da geçen etkinliğimizdeki parti kısmında videonun sonuna iliştireceğim sizler için. Gayet güzel bir parti geçirdik. O partiyi de sizlerle paylaşacağım. İlk olarak transfer dönemiyle başlayacağım. Çünkü bildiğiniz gibi eyaletler arası transfer her ay gelen bir etkinlik haline geldi. Ve ben de bir süredir bunu bekliyordum. Takip edenler biliyordur. Eyalet değiştirmek istiyordum zaten. Ve açıkçası hani nereye geçeceğim konusunda kararsızım. Sizlerin de fikirlerini sormuştum. Birkaç da yorum gelmişti. Eğer aynı grupta olduğum aktif Türk ittifaklarının olduğu bir eyalet olsaydı geçiş yapacaktım. Ama maalesef ki yorumlarda gelen Türk ittifakları benim grubumda yer almadı. Şöyle göstereyim. Benim grubumda 405, ben 405'teyim daha doğrusu. Şöyle gördüğünüz gibi 313'ten başlıyor arkadaşlar. 430'lara kadar yani son sınır 430'larda tamamlanmış. O yüzden de ben çok istediğim gibi 450'lere 460'lara gidemiyorum maalesef ki. Bunun da sebeplerini biliyorsunuz. Eyaletler arası 45 gün sınırı var. Aynı zamanda da aynı hero'ların olma zorunluluğu var. Bu sebeplerden ötürü şu an için maksimum gidebildiğim eyalet 433. eyalet arkadaşlar. Peki ben bu durumda ne yapacağım diye kara kara düşünüyordum. Nasıl güzel bir eyalet seçebilirim, nasıl aktif bir Türk ittifakı bulabilirim diye. Çok güzel bir yenilik gelmiş oyuna arkadaşlar. O da şu, sohbet sekmesinde yeni bir sekme açılmış. Transfer Türkçe şeklinde. Burada transferle ilgili Türkçe konular konuşuluyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde sadece burada Türkçe konuşan kişiler yer alıyor. Sizinle aynı dili konuşan kişilerin yer aldığı bir transfer grubu açılmış. Burada bayağı bir sohbetler döndü. O konuya sonra geleceğim arkadaşlar. İlk olarak şunu söylemeliyim ki burada rahatça ittifak aradığınızı söyleyebilirsiniz. Aktif ittifakların reklamlarını bulabilirsiniz. Katılım şartlarını ve etkinlik saatlerini öğrenebilirsiniz. Bu yenilik kesinlikle bu açıdan çok iyi olmuş. Bu tahminimce sadece transfer döneminde açık kalacak bir başlık olduğundan sonrasında kaybolacaktır arkadaşlar. O yüzden önemli notlar alacaksanız kendinize alın. Daimi de böyle bir sohbet olsa aslında diğer ittifaklar, diğer eyaletlerle iletişim halinde olunsa daha da zevkli olurmuş gibime geldi. Tabii bu ileride bazı sorunlara da yol açabilir elbette. Ama şu an için bu sohbet kısmı gayet keyifli olmuş. Kendi dilimizden konuşan insanlarla iletişime geçmek bana açıkçası keyif verdi diyebilirim. Bunun dışında genel olarak transfer etkinliğinden de bir tık üzerinden geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu sohbet grubu bana şunu gösterdi ki hala pek çok kişi bu transfer sürecinin nasıl olduğunu tam olarak kavrayamamış durumda. O yüzden bir kez daha üstünden tane tane anlatmak istiyorum. Şimdi sohbet grubunda gördüğüm şeylerden biri, en sık sorulan sorulardan biri, ben bütün şartları sağladım ama transfer olamıyorum. Neden olamıyorum? Bunun sebebi arkadaşlar şu an zaten transfer öncesi dönemde olmamız. Bu transfer periyodu 3 tane aşamadan oluşuyor. Şu an henüz daha biz ilk aşamadayız. Şöyle gördüğünüz gibi bilgilendirme kısmında birinci aşama olan transfer öncesi aşamadayız. Bu aşamada eyalet başkanları bir güç sınırı belirliyor. Bu güç sınırına göre işte sistemin size otomatik atadığı bir sınır var. Şurada görebileceğiniz gibi 220 milyon gücünden düşük kişiler geçiş yapabiliyor şeklinde sistemin otomatik atadığı bir sınır var. Eyalet başkanları bu sınırı değiştirebiliyor arkadaşlar. Önce eyalette ise bu sınırlar daha aşağıda oluyor. Yani 143 milyon güçten aşağı olma şartı var önce eyaletlerde. Tabii bu şartlar ve genel olarak giriş kriterleri her grup için farklı arkadaşlar. Ben 313 ile 433 arasındaki grubun şartlarını sizlere gösteriyorum. Her grubun kendi ortalamasına göre belirli bir kriteri var. Şu an gördüğünüz gibi başkanlardan biri 426. eyaletin başkanı bu sınırı 176'ya düşürmüş. Ama onun dışında genel olarak çok fazla düşüren kişi olmadığını gördüm. Başka da kimse bu güç sınırını henüz değiştirmemiş. Belki de bir sonraki gün değiştirecek olabilir. Çünkü 2 gün sürüyor bu birinci aşama kısmı. Henüz daha ittifak ismini ve güç sınırını değiştirmemiş olabilir başkanlar. Daha önceki transfer etkinliklerinde hem çok daha çeşitli isimler görüyorduk. Eyalet isimleri çok farklı isimlerle karşılaşıyorduk. Hem de böyle 35 milyon gibi ciddi çok düşürülmüş güç sınırlarıyla karşılaşıyorduk.
Buradan şu anlaşılıyor ki insanlar birazcık akıllanmış. Ben o zamanki videomda da çok eleştirmiştim bu durumu. Şöyle size de sağ üst köşeye koyuyorum o videoyu arkadaşlar. Güç sınırını 35 milyona düşürmek şu anlama geliyor. Ben kendi iktidarımı kaybetmek istemiyorum. Benim eyaletime güçlü oyuncu gelmesin. Ben SVS'yi önemsemiyorum. Sadece kendi ittifakımı ve birinciliğimi önemsiyorum demek bu. Yani ittifakı güçsüz düşürmek bir nevi. O yüzden de güç sınırını böyle yüksek tutmaları ve düşürmemeleri bu seferlik iyi olmuş. Bence bir ders çıkarmışlar. Çünkü güçlü balina oyuncular geçiş yapmazsa o eyaletler güçsüzleşir ve SVS kazanamazlar arkadaşlar. Evet, birinci aşama bu şekilde başkanların güç sınırını ve ittifak ismi gibi ufak tefek detayları belirlediği aşamaydı. Sonrasında ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu da davetli transfer aşaması arkadaşlar. Davetli transferde normal ittifaklar için 35 davet, öncü ittifaklar için de 15 davet gönderebiliyor başkanlar. Gene onu da hemen şöyle beraber kontrol edelim. Doğru mu, yanlış mı hatırlıyorum diye. Evet, gördüğünüz gibi normal transfer daveti sınırı 35 demiş. Yani kriterleri sağlayan 35 kişiyi davet edip eyaletlerine alabiliyor başkanlar ikinci aşamada. Özel transfer davetleri dediğimiz 3 davet ise bu 220 milyon güç sınırından daha da güçlü birini almak için kullanılabilecek özel davet oluyor arkadaşlar. Burada da sınırlandırma 3 adet sadece. Önce eyalete de hemen bakalım. Evet, önce eyaletlerde ise normal transfer daveti sınırı 20'ymiş arkadaşlar. Biraz önce 15 demiştim ama 20'ymiş. Ayrıca önce eyaletler bu özel davet hakkını bulundurmuyor ellerinde. Çünkü zaten çok güçlüler. Onlar zaten çok güçlü oldukları için güç sınırı 220 milyon veya 243 milyondan daha güçlü kişileri özel bir şekilde davet edip alırlarsa çok ciddi bir haksız rekabet oluşma ihtimali olacağı için arkadaşlar buna izin vermiyorlar. Zaten toplam transfer sınırı da diğer eyaletlere göre daha az oluyor önce eyaletlerin. Gördüğünüz gibi 30 kişiyi transfer edebiliyorlar. Bunların 20 tanesi de başkanın davetiyle ikinci aşamada gerçekleşebiliyor. Ve son olarak geliyoruz 3. aşamaya arkadaşlar. 3. aşama ise serbest transfer aşaması. Serbest transfer aşamasında ise belirli kriterleri sağlayan herkes istediği eyalete geçebiliyor. Tabii nasıl geçebiliyor? O eyalette yeterince boşluk varsa geçebiliyor. Bu yüzden gerçekten geçmek istediğiniz bir eyalet varsa mutlaka gece 3'te yani UTC 00 dediğimiz saat bizim için gece 3 olduğu için 3. aşamanın başlangıcı olan gece 3'te aktif olur ve hemen başvurursanız o kalan boşluklara girme şansınız olur. Ben şahsen daha önce bir kere bunu denedim. 3'ü 5 geçe baktım yaklaşık hatırlamıyorsam. Ya 5 geçe ya 10 geçe olması lazım. Bu kadar kısa bir sürede bile kaçırdım arkadaşlar. İstediğim eyalet dolmuştu ve oraya gidememiştim. Yani gerçekten o an o dakika aktif olmaya çalışın. Kendinize bir alarm kurun vesaire. Önlemlerinizi alın. Ya da kesin garanti almak istiyorsanız 3'ü bekleyemem ben gece derseniz de ikinci aşamadan başkandan davet rica edip davetinizi kapmaya çalışın arkadaşlar. Evet, durum bu şekilde. Eğer sorularınız varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Tek tek hepsine cevap veriyorum her zaman. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca videoyu kapamadan son gelen bir etkinlikten yani daha doğrusu küçük bir şey başlamış. Ondan da bahsedeyim. Şöyle bahar nimeti şeklinde size sandıklar sunuyor arkadaşlar. Birinde ateş kristali mitik parça veriyor. Birinde tılsım eşyaları ve donanım veriyor. Diğerinde ise şef donanımı ve esans taşı veriyor arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel paketler açıkçası. %3300 değerinde oldukları için de almaya değer paketler diye düşünüyorum. Bir de şurada şöyle minik bir etkinlik gelmiş. Havadan İkmal adında 3 gün sürecek bu etkinlikte de elmas harcayarak, hızlandırma kullanarak, kaynak toplayarak ya da hayvanları yenerek şuradaki sandıklardan alıyorsunuz. Bu sandıkların içinden de çıkma ihtimali olan hediyeler bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel hediyelerim mevcut. Ve ayrıca da gördüğünüz gibi %100 çıkma ihtimali olan kaynaklar ve 1 dakikalık hızlandırmalar her pakette oluyor arkadaşlar. Böylece bu ödülleri de kazanabilirsiniz. Günlük sınırları var hepsinin. Elmas harcayarak 60 tane, hızlandırma kullanarak 60 tane, kaynak toplayarak 60 tane, hayvanları yenerekse 120 tane paket sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela bir tanesini açayım şimdi sizle birlikte.
Evet, gördüğünüz gibi bir adet kaynak, daha doğrusu bir adet değil, bütün kaynak çeşitleri %100'dü gördüğünüz gibi. 4 kaynak çeşidinden de gelmiş. 1 dakikalık 2 adet hızlandırma da kesin geliyordu. O da gelmiş. Ayrıca donanım geliştirme eşyası ve kitap gibi, XP gibi ödüller de gelmiş. Yani bir paketten oldukça fazla ödül çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik. Mümkünse bütün sınırları tamamlayıp tam bir şekilde ödüllerini toplayın derim. Evet, şu an için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videonun sonuna dediğim gibi parti kısmında ekliyorum. Partiyi de hızlandırılmış bir şekilde sizlere sunuyorum. Bu bize zaten daha önceki Şükran Günü etkinliğiyle benzer bir etkinlikte. Bu tarz etkinliklerde gerçekten aktif ve para basan bir ittifakta olmak önemli oluyor arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.